Herkese merhaba. Bugün 1977 ve 1986 yılları arasında üretilmiş olan Cadillac Fleetwood Brougham D'Elegance modeliyle birlikteyiz. Oldukça büyük, gemi gibi bir araç gördüğünüz gibi. 1980 model bu Cadillac aracımız ve birçok kişi tarafından da üretilmiş en son gerçek Cadillac olarak adlandırılıyor. Bunun da nedeni şu, bilindiği gibi 50'li, 60'lı ve 70'li yıllarda Alman hakimiyeti dışında Amerikalılar lüks konusunda en öndeydi. Cadillac, Lincoln, hatta çok daha farklı markalar, günümüzde olmayan markalar büyük bir hakimiyet sağlamışlardı lüks pazarda. İşte Cadillac da belki de bu araçların içinde en önü çeken araçtı, model markaydı. Diğer taraftan Cadillac'ın da bu gördüğümüz model, yani Fleetwood modeli her zaman ayrı bir yere sahipti. Ve son gerçek Cadillac olarak adlandırılan aracımız da gerçekten çok güzel. Çok fazla teknolojik özellikleri var. Motoru oldukça büyük. O dönemin motorlarından bir tanesi. Gelin isterseniz motoruna şimdi bir göz atalım. Evet, görüldüğü gibi dev bir motorumuz var. 6 litre hacminde, V8 ve bloktan egzantrikli. Birçok kez anlattık. Bloktan egzantrik 2 silindir kafasını, yani 4 burada 4 burada, ikisinin ortasında yer alıyor. Ve bu şekilde sübapları açıp kapatıyor. Karbüratörlü bir motor. 147 PS güce sahip motorumuz. Ve 370 Nm'de torku var. Bu değerler günümüz için gerçekten de komik denilebilir. Çünkü günümüzde 1 litreden bile 140-150 beygir rahatlıkla artık üreticiler elde edebiliyorlar. Diğer taraftan bizim aracımız 1980 model ve o günlerde de bu V8 motorlarının keyfini yaşamak için en ideal motorlarından bir tanesiydi. Zaten bu nedenle de Cadillac'ta kullanıldı. Kullanımı çok keyifli, horul horul güzel bir sesi var. Bizim çok hoşumuza gitti. Ve de diğer Amerikan araçlarının o aşırı gürültülü sesinden ziyade biraz da Cadillac'ın lüks algısı düşünülerek, daha sessiz olması düşünülerek bu motorun çok sessiz çalışıyor. Yani ne kadar da bassanız bir horultu duyuyorsunuz ama böyle rahatsız etmeyen bir horultu. O açıdan da çok güzel ve çekiş hissi de çok hoş. O yaylanmayla beraber bu motorun hafif homurtusunu ve gücünü hissederek yol almak gerçekten harikulade. Bu açıdan bizim çok hoşumuza gitti. Aracımızın ağırlığı yaklaşık 2 ton ve motorun da bu gücü ve tork, yani 370 Nm tork, arka tekerleklere 3 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla aktarılıyor. Böyle bir motor. Şimdi isterseniz aracımızın motor kaputunu kapatalım ve içine bir göz atalım. Çünkü özellikleri gerçekten ilgi çekici. Evet, Kaptan Köşkü'ne bindik. Çünkü araba gerçekten bot gibi, gemi gibi. Hatta şöyle camımızı açalım. Hava çok sıcak. Bakın, camlarımız elektrikli. 1980 model bir araçtayız. Arka camlarımız da elektrikli. Her şey var kısacası. Şöyle bir içine bakalım. Koltuk kılıflarına dikkatinizi çekmek istiyorum. Böyle kadife ve kapitoneli. Ayrıca yastıklar var. Böyle üzerine monteli, dikişli. Çok ilginç
koltuklar böyle çok lüks, salon koltuğu gibi diyebiliriz. Çok konforlu görünüyor. Zaten araç yumuşak, bir de koltuklar da yumuşak üstüne. Böyle bir konfor anlayışı vardı Amerikalıların eskiden. Şimdi bu değişmeye başladı tabii. Artık bu şekilde değil. Onlar da küreselleşmeyle beraber bu Avrupa'nın sert araçlarına alışmaya başladılar. Bu kadar yumuşak araçlar artık yok. Bu bir gerçek. Aracımızdan genel olarak bahsedecek olursak birçok şey elektronik. 1980 model olmasına rağmen gerçekten çok fazla elektronik özellikleri var. Mesela sol ve sağ aynalarımız elektronik. Zaten sesi de geliyor. Bakın. Böyle yukarı aşağı. Bir de bu sol tarafı idare ediyor. Orada şununla yapılıyor. Onu da tam kokpitin ortasına koymuşlar. Bakın. Koltuklarımız ilginç. Elektrikli. Bakın şimdi ileri doğru itiyorum. Yine bu kapıdan kumanda edilebiliyor. Şimdi geri. Aynı şekilde yolcu koltuğu da bu şekilde kumanda edilebiliyor. Sırtlık ayarı ise koltuğun yanında. Evet. Hatta böyle filmlerde olur ya, böyle yayılıp giderler. Hatta gangster filmlerinde olur veya şimdi günümüz filmlerin bazılarında siyahiler böyle bu tip arabalar kullanırlar. İyice yatırırlar, böyle yaylana yaylana giderler. Onu birçok kişi dikkat etmiştir zaten. Özellikle de hala da bu tip arabalarla çekilir öyle filmler. O açıdan çok güzel. Bunlar cam kumandaları. Şöyle kontağımızı açtıktan sonra gösterelim. Evet, yine elektrikli. Evet. Buraya geçelim. Bunlar silecekler. Burada aydınlatmalarımız. Şurada aydınlatmalarımızı açıp kapatabiliyoruz. Çeşitli ayarları var. Amerikan arabalarının birçoğunda vardır. Burada bir tane buton var. Switch diyelim. Şalter diyelim. On off. Yani cruise kontrolü açıp kapıyor. Açıp kapadıktan sonra buradan hızımızı ayarlayabiliyoruz. Yani ta o dönem bu araçta cruise kontrol mevcut. Burada direksiyonumuzun yükseklik ayarı var. Şöyle çekiyoruz kendimize. Bakın ne kadar aşağı indi. Şöyle kaykılıp gitmek için ilginçmiş. Bu şekilde de. Evet, biz kendimize göre ayarlayalım. Ve buralarında bile ahşap var bakın. Kokpitimizde birazcık yıpranmalar var ama 96-97 bin kilometre olmasına rağmen tabii yaşının verdiği etkilerle birazcık yıpranmış araba. Daha önceden bu Yemen Büyükelçiliğinde kullanılmış uzun süre. İlk önce Yemen'deymiş, sonra Türkiye'ye getirilmiş. Uzun müddet kullanılmış. Sonra da aracın sahibine geçmiş. Teybi orijinal değil maalesef. Sonradan takmışlar. Hiç de uymamış açıkçası. Burada aynalardan bahsettik. Burada da otomatik klimamız. Nereden otomatik olduğunu anlıyoruz. Öyle dijital gösterge veya bir başka bir şey yok. Ama bakın burada Fahrenheit cinsinden sıcaklıklar mevcut. Ve burada da işte off, ekonomi mod, düşük ve oto'nun, yani otomatik klimanın düşük ve yüksek olarak ayarları mevcut. Burada da çift level şeklinde, bir level demiş. Bu şekilde çeşitli ayarları var. Biz kapatalım şimdi. Burada arka cam rezistansı, rear defog demiş. Evet, buna basınca arkayı herhalde rezistansları çalıştırıyor. Burada bakın ilginç bir şekilde yakıt tüketimi göstergesini, deponun ne kadar dolup olmadığını burada göstermişler. Hız göstergemiz burada yer alıyor ve kilometre cinsinden, mil değil, büyük ihtimal Yemen Büyükelçiliği'de kullanıldığı için zamanında o bölgede kullanılan kilometre birimi tercih edildiği için öyle yapılmış araç. Ve burada da vitesimizin hangi konumda olduğunu gösteriyor. Bu bir Amerikan tipik koldan bakın. Göğüs, yani direksiyondan kollu bir vites kolu var. Burada park, geri, boş, drive, yani hadi bakalım gidiyoruz olayı. Bu şekilde. Bu da low şeklinde. Biz parka alalım tekrar. Sinyal kolumuz sağ sol buradan ayarlanıyor. Torpido gözümüze bakalım. Üzeri ahşap kaplı. Kocaman bir torpido gözümüz ve mendillerimiz var içinde. Evet, dashboard'da burada, kokpitte burada bir kırığımız var. Zamanla olmuş artık o da. Ahşaplara dikkatinizi çekmek isterim. Ama buralarda da bir sıkıntı yok.
Yani temiz denilebilecek bir araç. Bunlarda birazcık gevşemeler olmuş maalesef. Aydınlatmalar. Bir güzel özelliği de şu. Bu araçta kocaman bir cam sunroof var. Ve bu dönem üretilmiş Cadillac Fleetwood'larda böyle bir aksesuarı bulmak oldukça zormuş. Şuradan açılıp kapanılıyor. Bakın kapatılıyor. Buradan açtık. Evet. Ve kapatıyoruz. Yani çok büyük bir sunroof bu arada bu. Ama böyle açılı olarak açılmıyor. Normal sadece açılıp kapanıyor. Şimdi arkaya geçeceğim. Tam sürüş pozisyonumu kendime göre ayarlıyorum. Özellikle bakayım benim boyuma göre. Boyum 1.78 nasıl olacak arkada onu göreceğiz hep beraber. Evet. Geminin arkasına bindik. Şöyle kapımızı da kapatalım. Oldukça konforlu. Kadife döşemelerimiz. Arkasındaki yastıklar çok ilginç. Burada kol dayama mevcut. O da var yani. Olmazsa olmaz. Şuraya bir bakar mısınız? Ta o zaman adamlar burada böyle uğraşıp böyle bir şeyler yapmışlar. Günümüzdeki bazı araçlarda D segmentinde 250-300 bin liraya satan araçlarda bile uyduruk bir vinille kaplayıp geçiyorlar. Çok eleştirdik onu. Şimdi marka vermek istemiyoruz ama o tip araçlara yakışmıyor. Burada ne kadar büyük bir özen var. Hatta koltuk şeylerine bir bakar mısınız yani böyle bu şekilde. Burada yok ilginç bir şekilde. O çok tuhaf. Yukarıda yok. Onun yerine buraya koymuşlar. Şöyle bakıyorum. Diz mesafesi süper. Fazlasıyla var. Yani o günümüzün Alman araçlarında E segmentinden daha fazla. F segmenti diyebiliriz yani şey olarak. Zaten araba da o şekilde sonuç olarak. Arka başlıklar yok ama önde var bakın. Kapı içleri de aynen kadife kaplanmış ve kaliteli bir vinil döşeme de var. Şu kısımlar bakın. Aynen aracın diğer kısımlarındaki gibi. Daha da koyu bir bordo, hatta kahverengiye kaçıyor. Burada kapıyı çekmek için kullandığımız yer. Hatta gösterelim şöyle. Açtık alttan. Bu şekilde çektik. Şurada bir kül tablası var. Bu da pencere ama kilitli ya da burada bir arıza var. Burada aydınlatma var bakın ve üzerine Cadillac amblemi mevcut. Bu da ayrı güzel. Bir Cadillac amblemimiz de burada var. Şurada da aydınlatma var. Bakın okuma lambasını buraya koymuşlar. Ne kadar ilginç. Arkadan şu şekilde aydınlatıyor. Biz tabii tam göremiyoruz şu anda. Kapatalım. Arkada dimdik bir cam ve elle kapatılabilir perde var. O da güzel. Şöyle. Şurada bir bölüm mevcut. Aracın içinde kadife, ahşap ve deri görünümlü vinillerimiz mevcut. Hepsi ve krom tabii. Kromu unutmamakta fayda var. Çerçevelerin içleri bile krom kaplı ki günümüzde artık bu boyayla geçip gidiyorlar tabii. Bunlar çok özenilmiş araçlar. Özellikle Cadillac olması birçok noktasında krom, deri, kadife, ahşabın bolca kullanıldığı anlamına geliyor. Şimdi aracımızın şöyle bir dış detaylarına bakalım isterseniz. Ondan sonra da sürüşümüze devam ederiz. Evet, aracımızın dışına bir göz atalım şimdi. Şimdi formlarına bakalım. Ne kadar sivri ve uğraşılmış hatlar var. Böyle krom kullanımı inanılmaz şekilde yoğun. Yani detaylardaki farklılıklar çok fazla. Günümüze göre baktığımız zaman şaka gibi bir araba. Şöyle detaylara bir bakar mısınız? Kromun her yerde olması, farklı farklı çizgilerle kullanılması gerçekten de bu aracı özel kılıyor. O dönemin araçlarını özel kılıyor. Mesela jantlara bakalım. Jantlar telden jant. Bu çok meşhur. Hatta günümüzde artık bunu dökümle yapıyorlar. Bu şekilde. Halbuki bunların her biri bir tel. Özel yapım. Bu şekilde üretiliyor. Çok da güzel. Bakın kromu buradan itibaren aracın dört bir tarafında kullanmışlar. En altında, etek kısımlarında komple krom dolanıyor. Aynanın üstü. Hatta kaputun kenarındaki bu çizgi bile krom kaplı. O derece fazla detay mevcut. Zaten ön panjurdan bahsetmeye gerek bile yok. Bu bir klasiktir. Yani her zaman için Amerikan arabalarında önde genellikle kromu bolca kullanırlar. Bu araçta da tampon, krom, aydınlatma grubunun etrafı her yeri krom kaplı. Gerçekten de çok güzel. Burada aracımızı özel kılan Brougham yazısı. Ayrıca Cadillac amblemimizin yanında D'Elegance. Yani bu artık bu aracın
en üst düzey araç olduğunu gösteriyor. Kendi içinde en üst düzey olduğunu gösteriyor. Bu burada yırtmış sağ olsun birisi. Tamir etmişler. Bir özelliği yok. Yani öyle imza değil, Zorro gibi. Öyle bir şey değil. Vinil tavanımız ilginç. Güzel gösteriyor arabayı. Daha lüks gösteriyor. Daha derimsi bir görünüm zaten. Eskiden Amerikan arabalarında çok sık kullanılırdı. Artık tabii kullanım zorluğu, bakım zorluğu nedeniyle tercih edilmiyor. Bunların hepsi bir maliyet. Ama bu araçta çok lüks bir araç olması nedeniyle kullanılmış. Şimdi isterseniz aracımızın kullanımına bir bakalım. Şoför koltuğuna geçelim. Bu gemi gibi dev aracın kullanımı nasılmış, konforu nasılmış, sesi nasılmış hep beraber görelim. Evet, Cadillac Fleetwood'umuzun direksiyonundayız. Böyle bozuk sayılabilecek bir yolda gidiyoruz şu anda. Ve yaylana böyle sanki bot. Arabanın sesi de öyle bu arada. Yani çok ilginç arabalar bunlar. Kullanması çok zevkli. İç acayip kasvetli. Şöyle koltuğumu yatırsam hatta daha böyle bir şey olacak. Şöyle su kullanayım. Evet, kullanması da zor olacak ama idare edeceğiz artık. Evet, şimdi arabamız çok büyük. Biz bir dönüş yapıyoruz. Bakın. Şimdi frene bastım. Araba böyle yaylandı. Sanki gemiye. Şöyle biraz da bakın sese. Evet. Bu homurtu çok güzel. İşte Amerikan V8'lerin bu geleneksel Amerikan motorlarının bloktan egzantrikli V8 motorların sesi bir ayrı güzel. Yani hiçbir şeye benzemiyor. O açıdan bizim çok hoşumuza gidiyor. Yani öyle bir çekiş güçleri, hisleri çok yüksek değil. Sonuçta bu sadece 147-148 beygirlik bir motora sahip. O dönemlere göre normal sayılır. 370 Nm ama araba da 2 ton. Aerodinamik falan olarak da öyle bir büyük bir özelliği yok. Ama kullanım apayrı bir keyif. Böyle kasislerden, yoldaki bozukluklardan geçiyoruz. O kadar tatlı bir geçiş ki yani anlatamam. Tabii şu anda bir Cadillac'tayız. Konforuyla, lüksüyle önde olan, süspansiyonuyla önde olan bir araç. Tipik Amerikan ama Amerikanların da en lüks aracı diyebiliriz. Orada kemerimiz çok fazla çekmiyor. Tabii birazcık zamanla gitmiş. Aracımızın sunroofunu da bir açabiliriz aslında. Madem böyle bir sunroof var bir deneyelim bakalım. Evet. Açtık. Şöyle de duralım biraz. Keyfine varalım sunroofumuzun. Evet, şimdi yoldaki bozuk noktalardan geçiyoruz. Bakın yaylanmayı görüyor musunuz? Felaket. İnanılmaz yaylanma var. İnanılmaz. Çok keyifli. Tabii bu bazı kişilerin midesini bulandırabilir. Onu da söyleyelim. Yani herkesin hoşuna gitmez. Özellikle günümüzün sert süspansiyon sistemine sahip araçlarına alışmış olan kişiler çok da beğenmeyecektir diye düşünüyoruz. Koltuklar da çok yumuşak. Her şey aşırı yumuşak. Dönüşlerde mesela araba inanılmaz yatıyor. Biz birkaç tane böyle dönüş yaptık. Aracın ağırlığıyla bu yatmasını hissedebilmek için gerçekten de çok ciddi şekilde yatıyor araba. Onu hissediyorsunuz. Sanki böyle kopup gidecekmiş gibi bir his var ama bu eski Amerikan filmlerinde bilirsiniz. Bu arabaları nasıl böyle bir oraya bir buraya Allah böyle spinler, arabaların arasında geçişler sanki böyle dönüşlerde tampon yere değecekmiş gibi his oluşur. Sanki öyle olduk zannederiz. Böyle çıktı gitti araba sanki kontrolden gibi bir görünüm olur. Bu arada söylemediğimiz bir detay var. Onu atladık. Dışta aynanın altında bir tane gösterge var. Onu da gösterelim buradan. Dış sıcaklığı gösteriyor ve yuvarlak top gibi bir şey. Çok da fonksiyonel. Buradan aynaya baktığınız zaman dış sıcaklığı görebiliyorsunuz. Cadillac Fleetwood Brougham D'Elegance aracımız bizde çok güzel hisler bıraktı. 80'li yılların en lüks aracını kullanma fırsatımız oldu. Ve testimizin de artık sonuna geldik.
beğendiğimiz bir araba oldu. Her arabayı beğeniyoruz ama bu birazcık değişik. Sizlere de umarız bu hisleri verebilmişizdir. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.